YouTube Türkiye'de tarih videoları ve tarih videoları olmayanlar adında iki kategori vardır. Eğer bu tezimi savunuyorsanız videoya like atarak teorimi doğrulayabilir ve tarih videolarını YouTube Türkiye'nin kilometre taşı haline getirebilirsiniz. Duygusaldan girdim ama değil mi? Şimdiden teşekkürler. Avrupa tarihi etkileyici hikayelerle başlayan büyük fatihlerle doludur. Mesela çağ açıp kapatan Fatih Sultan Mehmet bir padişahın oğluydu ve hayata şehzade olarak başlamıştı. Sezar ise zengin, aristokrat bir aileden geliyordu. Yani büyük liderler genellikle yoksul adalarda yaşayan sıradan ailelerden gelmezdi. Ancak inanmayacaksınız ama hikayemizin başladığı yer Korsika adındaki şu minik adamız. 18. yüzyıllarda Korsika, Cenova Cumhuriyeti'nin başına bela olmuş bir kara parçasıydı. Çünkü ada halkı bağımsızlık istiyordu ama Cenova o zaman sizi Fransa'ya sattım diyerek adayı çok ipine takmadı. 1768 yılında Fransa adada mutlak hakimiyet sağladı ve bağımsızlık isteyen halkın kıçını şapur şupur tekmeledi. Ama Korsikalılar Fransa'nın zaferini tanımadı ve isyanlarına devam etti. Bunlar olurken yerli halkın bazıları ise Fransa'nın adaya gelişini fırsat olarak değerlendiriyordu. Bunlardan biri de avukat Carlo Bonaparte'tı. Carlo hemşerilerinin aksine Fransızların kucağına oturmayı tercih etti ve Fransa'da bu üstün yalakalıklarından dolayı Bonaparte ailesine soylu unvanı verdi. Fransa hakimiyetinden bir yıl sonra Carlo'nun Napolyon adında bir oğlu olmuştu. Napolyon çocukluk yaşlarında diğer Korsikalılar gibi anti-Fransız duygularla beslendi. Ama Carlo'nun Fransız hayranı olması baba-oğul ilişkisinin gerilimini tırmandırdı. Harçlık verir misin Fransız köpeği seni? Nasıl konuşuyorsun lan sen babanla? İskele babası. Yıkın lan karşımdan. Senin gibi babanın ta. Carlo'nun Fransa'ya sadakat sunması oğlu Napolyon için yepyeni bir fırsatı doğurdu. Evet, Carlo iyi bir hayat yaşıyordu ama ultra zengin biri değildi. Fakat onun bu statüsü çocuklarının Fransa'ya gidip burslu bir şekilde eğitim görmelerine olanak sağlayacaktı. Böylece Napolyon Fransa'da askeri okula gitti. Her ne kadar burada diğer veletler tarafından zorbalığa uğrasa da Napolyon videoyu izleyen sizler gibi zavallı bir çocuk değildi. Hakkını aramayı biliyor, yeri geliyor öğretmene bile postasını koyuyordu. Ergenlik yaşlarında tarihin ünlülerine merak salıyor ve ilerleyen dönemlerde kendine hamburger şubesi açmak istiyordu. Matematik ve coğrafya alanında çok başarılıydı. Bu üstün başarılarıyla 16 yaşında üsteğmen rütbesiyle topçu olayına katıldı ve askeri hayatı başladı. Ne? Çok mu havalı bir rütbe? Tamam, 16 yaşında eğitim hayatında boğulup berbat bir hayat yaşıyorsanız üsteğmenlik sizin için hoş görünebilir ama Napolyon'a göre bu hiçbir şeydi. Evet, Napolyon hırsı diye bir şey var adamım. Napolyon çok yetenekli biriydi ve bu yetenekleriyle terfi etmek istiyordu. Ne yazık ki onun için bu durum biraz zordu. Sayın Napolyon, mülakat başvurunuzu inceledim. Evet, harika bir puana sahipsin ve oldukça yetenekli olduğun görülüyor. Bence terfi için yeterli kriterleri fazlasıyla sağladın. Ne yani, yüzbaşı mı olacağım? Tabii ki de hayır, senin yerine vasıfsız olan belediye başkanının oğlunu seçeceğiz. Fransa liyakata fazlasıyla kapalıydı. Pozisyonlar yeteneğe değil torpile göre oluyordu. Fransa'da sosyal hiyerarşi berbat bir durumdaydı. Takma kafana Napolyon. Durumu düzeltmek için köylüler ayaklanıp bir devrim havası oluşturarak monarşiye elveda diyebilir. Tam da dediğim gibi oldu. Napolyon devrimi destekledi ve devrim hükümetinin gözüne girmeyi başararak yüzbaşı rütbesine terfi etti. Daha sonra İngilizlerin desteklediği karşı devrimi bastırıp bir anda tuğgeneral oldu. Sonra Paris'teki kralcı ayaklanmayı bastırdı ve yine terfi ederek tüm general oldu. Napolyon'un askeri hüneri onu daha da popüler bir hale getirmiş ve devrim hükümetinin dikkatini çekmişti. Akabinde İç Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na getirildi ve kendisine ait bir ordu verildi. Hem de bütün bunlara 26 yaşındayken sahip olmuştu. O sırada borsadan 200 lira kazanınca Yusuf Kayalp'in girdiği tribal enfeksiyon. Napolyon mütevazi bir geçmişe sahip olmasına rağmen oldukça şaşırtıcı bir ilerleme kaydetmişti. Ama daha fazlasını istiyordu. Bu yüzden kendisinden 6 yaş büyük olan zengin ve geçmişinde oldukça zampara olan bir kadınla evlendi. Bunlar olurken Fransa'daki devrim diğer Avrupa monarşilerini tedirgin ediyordu. Zira Fransa'daki devrimin kendi ülkelerine sıçramalarından korkuyorlardı. Fransa bu baskılara daha fazla dayanamadı ve neredeyse bütün Avrupa'ya savaş ilan etti. Viyana'yı fethedip savaşın kaderini değiştirmek isteyen Fransa 3 tümenlik ordusuyla hazırlıklara başladı. Asıl başrol şu iki kolorduydu. Rakibi oyalayacak dublör ise güneyde İtalyan sınırlarındaki birliklerdi. Bu tümenin başına da Napolyon verilmişti. Evet genç Napolyon, 28 yaşında hayatında ilk defa bir taarruza önderlik edeceksin. Harika bir duygu. Ama Fransa taarruza geçince başrol oyuncuları olan kuzey orduları geri itildi ve Fransa şoka girdi. Dublör olarak seçilen Napolyon ise kendini başrol yaparak savaşın kaderini değiştirdi ve bölgedeki Avusturya askerlerinin kıçını tekmeleyerek şaşırtıcı bir derecede ilerleme kaydetti. General Napolyon ordusunu 4 ana kola ayırdı ve düşmanlarını ustalıkla yendi. Hükümet dahil diğer Fransa orduları ayakta uyurken Napolyon Avusturya sınırlarına kadar girerek tek başına düşmanı saf dışı bırakarak bütün kıtanın dikkatini üzerine çekmişti. Fetih sırasında elde ettiği ganimet Fransa'nın ekonomik olarak toparlanmasını sağladı ve ayrıca yıllardır para görmeyen ordu Napolyon sayesinde Prim ve Agi ile birlikte maaşlarını aldı. Napolyon'un savaş alanlarındaki önderliği bütün askerlerinin ilgisini çekmişti. Birliklerinin diğer Fransız ordusuna nazaran morali daha yüksekti. Napolyon mağrur bir komutandı artık. Fransa'ya döndüğünde bir kahraman olarak selamlandı. Devrim hükümeti ise oldukça rezil bir durumda olduğundan dolayı Napolyon'un gücü aç bazı fikirler edinebileceğinden endişelenerek onu Mısır'a yolladılar. Böylece İngilizlerin Hindistan yolunu tıkayabilirlerdi. Osmanlı Mısır'ını işgal eden Napolyon burada kalıcı başarı sağlamak için propagandalara başvurdu ama İngiliz Osmanlı birliklerinden tokadı yiyince
kaçarak Fransa'ya döndü. Hadi yine iyisin çünkü hala popülerliğin taze. Kaybetmene rağmen. Napolyon geri döndüğünde hayatının şokunu yaşamıştı. Gerçekten mi Josephine? Beni aldattın mı? Hayatım o zaman bu kadar popüler değildin. Özür dilerim. Bir daha asla yapmayacağım. İyi tamam o zaman. Bu durumu önümüzdeki 30 dakika boyunca şu odada generallerime danışacağım. Danışmanlık derken zamparalığı kastediyorum. Ha bir de general derken şu güzel kadını kastediyorum. Bu arada 30 dakika derken 2 saniyeyi kastediyorum. Bu olaylar yaşanırken istikrarsız Fransa hükümetinden lavuğun biri diğerlerine darbe yapmak istedi. Bu yüzden ülkenin en güçlü ve en popüler adamlarından yardım istedi. Kimden bahsettiğimi iyi biliyorsunuz adamın. Böylece Napolyon ve ordusu Kasım 1799 yılında hükümeti darbeyle devirdi. Ardından yeni bir hükümet kuruldu. Bu sefer 3 konsolos görevdeydi ama Napolyon diğerlerinin de gözünü korkutarak tek konsül oldu. Akabinde Fransa'yı tamamen kontrol altına alan bir diktatör haline geldi. Bunlar olurken Fransa 2. Koalisyon Savaşı'na devam ediyordu ve gerçekten de durum kötüydü. Napolyon ise işi devir alır almaz karşılık vermek için sabırsızlandı ve bizzat ordusunun başına geçerek düşmanlarını tokat manyağına çevirdi. Böylece 2. Koalisyon Savaşı da Fransa'nın zaferiyle sonuçlandı. Napolyon'un zaferi diyecektim. Yalnızca Birleşik Krallık Napolyon'la savaşmaya devam etti ve Fransa'nın limanlarını güçlü donanmalarıyla abluka altına aldı. Ama 1802 yılında İngiltere'nin ekonomisi oldukça kötü durumda olduğundan dolayı barış imzalamak zorunda kaldı. Napolyon, Fransa'nın ekonomisi kötü adamım, dilersen bir el at. Meydan Napolyon'a kaldı ve diktatör Fransa ekonomisini tekrar canlandırmak için birçok reforma imza attı. Ulusal bir banka kurdu, sosyal yardımlaşmayı yaygınlaştırdı ve vergilendirme sistemini geliştirdi. Yolsuzluk yapan hükümet yetkililerinin içinden geçti ve altyapıyı yeniden geliştirdi. Tabii bütün bu reformları yaparken kadınların haklarını elinden almayı da ihmal etmeyerek kocalarının eşleri üzerinde yasal kontrole sahip olmasını sağladı. Hadi bayanlar, bir kere de biz mutlu olalım be. Napolyon liyakate önem vererek rekabetin önünü açtı ve böylece bir askerin ülkeyi nasıl yönetmesi gerektiği konusunda meslektaşlarına ilham verdi. Napolyon'un genel olarak ilk hedefi devrimin oluşturduğu kaosu sona erdirmekti. Bunu başarınca daha parlak bir gelecek hayal etti ve 1804 yılında kendini imparator ilan etti. İmparator Napolyon kendi iç meselesini hallettikten sonra emperyal bir tavır takındı. Diğer Avrupa ülkeleri Korsikalı bir adamın gelip Avrupa'nın kaderini değiştirmesinden oldukça endişe duydu. Bu sebeple Fransa'yı eski haline dönüştürmeyi umarak 3. Koalisyon Savaşı'nı başlattılar. Bu sefer Napolyon'u yiyebileceklerini düşündüler ama bu çok büyük bir hata olacaktı. Çünkü Napolyon büyük bir askerdi. Peki Napolyon'u büyük bir askeri lider yapan özellikleri nedir? En önemlisi kendisine sadık bir ordu çünkü askerlere göre Napolyon bir imparator veya komutandan öteye gidiyor. Yani onlardan biri. Diğer önemli unsur Napolyon'un savaşta aldatmacı olması. Ama en önemlisi de Napolyon'un çevikliği. Napolyon 3. Koalisyon Savaşları'nda ağır Avusturya ordusunu kolayca yiyebilmek için kendi ordusunu küçük birliklere bölerek yeniden düzenlemişti. Bu da birliklere hareket hızı kazandırdığı için Fransa düşmanlarını kolayca kuşatıp yendi ve böylece 3. Koalisyon Savaşı da Napolyon'un hanesine yazıldı. Ama Birleşik Krallık ve Rusya Fransa ile halen savaş halindeydi. Napolyon İspanyol dostlarıyla beraber İngilizlerin kıçını denizlerde şaplaklamak istediyse de eline aldı ve İngilizler denizlerde üstünlük sağladı. Bunlar olurken Prusya Napolyon'un yükselişinden rahatsız oldu. Akabinde 4. Koalisyon Savaşı ve zafer Napolyon'un. Bu savaştan sonra Napolyon ezeli rakiplerinden kurtulmuş ve Avrupa kıtasının efendisi olmuştu. Ruslar da artık Napolyon'la uğraşmak istemiyordu ve barışa razı geldiler. Ama İngilizler hala Napolyon'u, Napolyon da İngilizleri yemek istiyordu. Beyler yıllardır savaş halindeyiz ama hala çarpışamadık. İsterseniz gelin bir meydan muharebesi yapalım. Yiyorsa gel de burada çarpışalım. Oğlum tamam donanma üstünlüğünüz var anladık. Ama yiyorsa karada savaşalım. Hadi lan yavşak. Napolyon madem seninle silahlarla savaşamıyorum o zaman parayla savaşayım dedi. 1806 yılının başında Napolyon Birleşik Krallığı kıta ticaretinden tamamen kesmek için yeni bir formül geliştirdi. Bütün kıtayı Birleşik Krallığa karşı ticarete kapayacak ve Avrupa'dan hiç kimse Britanya ile ticaret yapamayacaktı. Böylece Napolyon İngiliz ekonomisine darbe vurarak onları müzakereye zorlayacaktı. Ama İngilizler de misilleme olarak Fransız kıyı şeritlerine saldırdı. Tabi ekonomik krizden kurtulamadılar. Avrupa devletleri Napolyon'un bu ambargosundan oldukça rahatsız olmuştu. Hatta Portekiz 1807 yılında Napolyon'u ipine takmadı ama akabinde işgal edildi. Napolyon gittikçe güç budalası olduğu sırada müttefiklerinin de kendisine bakış açısı değişiyordu. Özellikle İspanya iç işlerine karışan Napolyon'dan artık nefret ediyordu. Evet tahmin ettiğiniz gibi İspanya ve Fransa arasında bir savaş gerçekleşti ama iki tarafta siperlere sıkışıp kaldı. Britanya bu durumu fırsat olarak kullanmak istedi. Bu sebeple İspanya cephesinde sıkışıp kalan Fransızlara karşı Avusturya'yı tekrar fonladı ama 5. Koalisyon Savaşı'nı şaşırtıcı bir şekilde olsa da yine Napolyon kazandı. Savaştan sonra defalarca kez tokatladığı Avusturya'dan kız almayı da ihmal etmedi. Evet Napolyon evliydi ama karısı ona bir erkek varis veremiyordu. Napolyon'da monarşicilik oyunu oynadığı için mutlak bir şekilde erkek evlada ihtiyacı vardı. Bu ihtiyacını Avusturya Kralı Francis'in kızıyla evlenerek halledecekti. Ayrıca bu evlilik Avusturya ile ittifak kuracaktı. Napolyon artık dünyanın zirvesindeydi. Bir sürü zafer kazanmıştı. Artık yapması gereken tek şey emekliliğinin tadını çıkarmaktı. Ama rahat Napolyon'a batacaktı. 1812 yılında Napolyon Rusların gizliden gizliye İngilizlerle ticaret yaptığını öğrendi ve bu durum onu oldukça sinirlendirdi. Bu yüzden savaşa gitmeye karar verdi. İmparatorluğun her köşesinden asker toplayan Napolyon Avrupa'nın şimdiye kadar gördüğü en büyük orduyu bir araya getirdi ve taarruza hazırlandı. Rus İmparator 1. Alexander geçmişte
geçmişte Napolyon'un savaş taktiklerinden tecrübe etmişti. Bu sebeple savaşı kazanmanın Napolyon'u yavaşlatmaktan geçtiğini düşündü. Ordusuna geri çekilmeyi emreden imparator yol boyu her şeyi yakıp yıktı. Yollar boktan bir haldeyken Fransız ordusu karadan geçemiyordu. Tabi adamlar karadan geçemeyince ikmal arabalarına ihtiyaçları vardı. Ve eğer ikmal arabalarına ihtiyaçları varsa hızlı hareket edemezlerdi. Ve hızlı hareket edemezlerse düşmanına üstünlük sağlayamazlardı. Ve eğer düşmanına üstünlük sağlayamadıysa sanırım neyi anlatmaya çalıştığımı anladınız. Napolyon işte bu durumda Moskova'ya kadar girdi. Ama girmez olaydı. Zira ordusunun neredeyse %80'i yok olmuştu. Zaten Ruslar da bile isteyerek Moskova'dan çekilmişlerdi. Çünkü kısa bir süre sonra kış gelecekti ve Napolyon'un bütün askerleri telef olacaktı. Napolyon kış gelince yaklaşacak olan felaketi sezdi. Artık tek seçeneklerinin geri dönmek olduğuna karar verdi. Ve ne olduysa işte o anda oldu. Kış artık gelmişti. Napolyon'un şanlı fethi artık hayatta kalma yarışına dönmüştü. Ruslar Fransızların canlarını kurtarmak için kaçtıklarını anlayınca karşı ata geçip ikmal hatlarını kapatmaya başladılar. Napolyon'un ordusu ve atları donarak öldü. Açlık ve hastalık vardı. Yaralılar ve ölmek üzere olanlar geride bırakıldı. 500 binden fazla Fransız askeri Napolyon'un fethi hırsları yüzünden hayatını kaybetmişti. Napolyon'un bu utanç verici durumundan fırsat bulan Avrupa devletleri ona birer birer savaş ilan etti ve 6. Koalisyon Savaşı başladı. Bu yetmiyormuş gibi Fransa'nın dostu olan herkes Napolyon'a ihanet ederek karşısında yer aldı. Ama Napolyon hala savaşçı bir ruha sahipti. Derhal ülkede seferberlik ilan etti ve eskisi gibi olmasa da yeni bir ordu toparladı. Bu sırada müttefik devletler Fransa sınırına iki cepheden birden girmişlerdi. Napolyon kuzeydeki cepheyi yendi, sonra güneye gitti, onu da yendi ama Kuzeyliler geri döndü. Onları tekrar avlamak için çıkınca güneydeki ordu tekrar atağa geçti. Napolyon'un en önemli sorunu her yerde olamamasıydı ve onun olamadığı yerde müttefikler Paris'e doğru ilerlemeye devam etti. Napolyon son bir şans olarak düşman atlarının arkasına geçmek ve iletişimlerini kesmek için bir girişimde bulundu. Ancak Paris'te kaos hakimdi ve insanlar savaştan bıkmıştı. Paris'teki bazı politikacılar başkentin durumunu müttefik devletlere bildirince düşman derhal başkente girdi ve şehir teslim oldu. Halk müttefik devletlerini barışın getiricileri olarak alkışladı. Paris düşmüştü. Napolyon'un bütün desteği ortadan kalkmıştı. Desteği olmayan Napolyon'un başka seçeneği yoktu. Tahtı bırakmak zorunda kaldı. Oğlunun onun yerini alacağını umuyordu ama müttefik devletler eski hanedanın yeniden kurulmasına izin verdi. Sanki Fransız devrimi hiç yaşanmamış gibiydi. Peki Napolyon'a ne yapacağız? Dönüşünü planlayan 44 yaşındaki hiperaktif bir belaya izin veremeyiz. İyi, o zaman onu sürgüne yollayalım. Böylece Napolyon İtalya kıyılarının hemen açıklarındaki küçük Elba adasına sürgün edildi. Bir zamanlar Avrupa'nın efendisi olan Napolyon bu sürgün yıllarında kafayı yedi. Macera, şöhret ve ihtişamla dolu bir hayat yaşamıştı. Akdeniz'de küçücük bir adada böyle bir son olmamalıydı. İşte bu anda kendi kendine düşündü. Fransa'ya dönüp tahtı geri alabilirsem güzel olmaz mıydı? Tabi bunlar olurken yeni kral devrimden önceki hatalarını tekrarladığı için halk tekrar öfkelendi. Bu Napolyon için muazzam bir fırsattı. Derhal 1000 adamıyla birlikte Paris'e doğru yol aldı. Kral bunu duyunca Napolyon'u durdurması için bir tabur asker yolladı ama askerler Napolyon'u görünce onun safına katıldılar. Böylece kral ülkeden kaçtı ve Napolyon tekrar tahtını ele geçirdi. Ama müttefikler onun dönüşüyle tekrar savaşa girdiler ve Napolyon bir kez daha yenildi. Düşman bu sefer onu daha da izole bir yere, yani işte tam buraya yolladı. Burada depresif bir hale bürünen Napolyon hayatının geri kalan yıllarını yaşayacaktı. Evi ahşap bir bungalovdu ve Fransa sarayındakine hiç benzemiyordu. Ayrıca danışmanları ve adamları ona eskisi gibi imparator değil general diyordu. Evet, Napolyon'un bu izole adadan kaçmasının neredeyse hiçbir yolu yoktu ama müttefikler emin olmak için 2000 İngiliz askeriyle adanın etrafında günün 24 saati dönen 2 gemi koymuşlardı. Bir zamanlar yaşayan en güçlü adam Muzaffer Napolyon artık her şeyini kaybetmişti. Ne olacak bu durum efendim? Yapacak bir şey yok. Napolyon 51 yaşında mide kanserinden öldü ama bazıları onun zehirlenmiş olabileceğine inandı. Mütevazi kökenlerden gelen, büyük bir hırsa ve acımasız kararlılığıyla savaş alanında kusursuz beceriye sahip olan bu adam bütün Avrupa'nın kaderini değiştirmişti. Her ne kadar sürgünde ölse de tarihe damgasını vuran bu adam hala tarihin en büyük askeri generali olmaya devam ediyor.